Merhaba sevgili dostlar. Mantarların faydalarını sizler için araştırdık. Çoğumuzun sadece pizzaya attığı minik güç kaynakları. Ama bana 3 dakika verin, faydalarını üst üste yığacağım. Onlara bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Birincisi, beyin güçlendirici. Aslan yelesi, sinir büyümesini ve hafızayı destekleyebilecek bileşiklere sahip. Düzenli kullanımda odak keskinleşebilir. İkincisi, bağışıklık desteği. Shiitake, Maytake, beta-glukanlar açısından zengin, bağışıklık sisteminizin daha akıllı tepki vermesine yardımcı olur. Üçüncüsü, sürekli enerji. Cordyceps, egzersizde oksijen kullanımını iyileştirmek için incelenmiştir. Daha az yorgun, daha enerjik hissedebilirsiniz. Dördüncüsü, ruh hali ve stres. Reishi sakinliğiyle bilinir, strese uyum sağlamaya ve uyku kalitesini desteklemeye yardımcı olabilir. Beşincisi, bağırsak sağlığı. Mantarlar prebiyotiktir. İyi bakterileri besler, sindirime ve hatta ruh haline destek olur. Altıncısı, kalp sağlığı. İstiridye mantarları, kolesterol ve kan basıncını destekleyebilecek lovastatin benzeri bileşikler ve potasyum içerir. Yedincisi, antioksidanlar. Haga, hindi kuyruğu, polifenollerle dolular, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olurlar. Sekizincisi, D vitamini takviyesi. Pişirmeden önce biraz güneşe maruz bırakın, D vitamini depolayabilirler. Dokuzuncusu, kilo dostu. Yüksek lif düşük kalori, etin yarısını mantarla değiştirmek kalori alımını azaltır. Tamam, faydalar bunlar. Peki gerçekte nasıl kullanırsınız? Günlük pişirme, kültür, kestane, port zeytinyağı, sarımsak, kekikle soteleyin, yumurtaya, takoya, makarnaya ekleyin. Anında umami, bağışıklık kases, kavrulmuş shiitake, kinoa, yeşillikler ve limonlu tahin sosu. Beta-glukanlar, lif lezzet, beyin içeceği, sabah kahvesine ya da smoothie'ye. Aslan yelesi tozu, yarım çay kaşığıyla başlayın. 2 hafta nasıl hissettiğinizi izleyin. Akşam sakinliği, yatmadan 1 saat önce reishi çayı. Egzersiz avantajı, antrenmandan önce cordyceps. Etiketleri kontrol edin, meyve veren gövde özleri yazsın. Belirtilen beta-glukan yüzdelerini arayın. Satın alma ipuçları, mümkünse tahıl üzerindeki miselyum yerine meyve veren gövdeyi tercih edin. Zengin bileşiklerin olduğu kısmı istersiniz. Dolgu maddesi değil, 3. taraf testleri ve standartlaştırılmış özleri arayın. Beta-glukan listelenmiyorsa bu bir uyarı işaretidir. Hızlı açıklık, mantarlar sihirli hap değildir. Sonuçlar tutarlılık ve yaşam tarzından gelir. Uyku, hareket, düzgün beslenme. Ve hayır, mantar yemek ilaçların yerini almaz, destekleyicidir, başrol değil. Büyük güvenlik notu, bir uzmandan eğitim almadan mantar toplamayın. Lezzetli olanla ölümcül olan bazen neredeyse aynı görünür. İlaç kullanıyorsanız, özellikle kan incelticiler, konsantre özlerden önce doktorunuza danışın. İşte 7 günlük mantar tüketme planınız. 1. 2. gün, bir öğüne 1 fincan pişmiş mantar ekleyin. 3. 4. gün, sabah içeceğinize aslan yelesi deneyin. 5. gün, akşam yemeğinde etin yarısını mantarla değiştirin. 6. gün, yatmadan önce reishi çayı. 7. gün, kısa yürüyüş, biraz güneş ve D vitamini için mantarları ışığa koyun. Bunu yapın, enerji, odaklanma, sakinlik ve daha mutlu bir bağırsakta farkı hissedeceksiniz. Mantarlar abartı değil, sebze reyonunda saklanan faydalı besinler. Onlara gerçek bir şans verin ve nasıl hissettiğinizi takip edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.